Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresinden sizleri selamlıyorum. Yepyeni bir programla, videoyla karşınızdayım. Bu programımızda adil yargılama ve adil şahitlik konusunu işleyeceğim. Evet, adil yargılama yapmak için tarafsız mahkeme, tarafsız yargıç, tarafsız savcı, tarafsız hakim, tarafsız ve adil şahit ve siyasi baskılardan muhakkak arınmış olması gerekir. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, değerli izleyiciler, bilindiği gibi masumiyet karinesi esastır. Masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği, suç ve cezanın kanuniliği esastır adil yargılamak için. Ayrıca hiç kuşkusuz adil yargılamak için somut, muşahhas, objektif deliller, kanıtlar ve de adil yargıç, tarafsız mahkeme ve siyasi baskılardan arınmış ve aynı zamanda olayların tanığı olan adil şahitler ve tanıklar. Adil yargılamak için olmazsa olmaz ilkelerdir. Evet, değerli izleyiciler, adil yargılamayı vicdanları yaralamadan hüküm vermeyen ve engellenemeyen sebeplerden biri de tanıklığı, şahitliği gizlemek veya tanıklığı, şahitliği yanlış yapmak, yalan yere şahitlik yapmaktır. Çünkü bu adil yargılamayı etkileyecektir. Masum olan insanlar suçlanmış olacaklardır. Yani haksız olanlar haklı, haklı olanlar da haksız gibi bir sonuç ortaya çıkmış olacaktır ki bu bir zulümdür. Onun için de mutlaka vicdanları yaralamayan, hüküm vermeyi engelleyen sebeplerden tanığı, şahitliği gizlemek veya yalan yere şahitlik yapmak bu sebeplerin başında gelmektedir. Yani adil yargılamayı engelleyen sebeplerin başında gelir. Bu sebepler nelerdir? Yani adil yargılamayı engelleyen sebepler neler olabilir? Kısaca bunun üzerinde duracağız ve videoyu sonlandıracağız. Bu sebepler şunlardır. Evet, tanıklık yapacağınız kişi veya kişilerde aramızda olan düşmanlıktır. Bu konuda Maide suresi elimizde çok önemli bir hüküm vardır. Maide suresi 8. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler! Allah için dik duran ve hakka uygun, hakkı üstün tutan adil şahitler olun. Adil şahitlik yapın. Bir topluma olan kininiz, nefretiniz sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Siz adil olun, takvalı ve duyarlı olun. Yanlıştan korunmak için doğru olan da budur. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah yaptığınız her şeyi, her şeyin iç yüzünü bilmektedir. Şimdi buradan yola çıkaraktan demek ki tanıklık yapacağımız kişi veya kişiler aramızda olan düşmanlık dahi olsa adil olmalıyız. İkincisi korku, şantaj, tehdit olabilir. Yani adil şahitliği ve adil yargılamayı etkileyen sebeplerden birisi de ne olabilir? Efendim, korku, şantaj, tehdit olabilir. Bundan dolayı kişi yanılmış olabilir. Bu da doğru değildir. Korkuya rağmen, baskıya rağmen adil yargılamaktan ve şahitlikten kesinlikle uzak
kalmamalıyız. Üçüncüsü makam mevki ikbal elde etmektir. Ya da elde edilmiş olan makam mevki ve ikbalı korumak ve sürdürülebilir hale getirmek için de insanlar yanıltıcı beyanlarda, yanıltıcı şahitliklerde ve de yargılamada yanıltıcı sonuçlar da doğabilir. Dördüncüsü siyasi sayıklarla siyasi nüfuz sağlamak veya elde edilmiş olan siyasi statüyü sürdürebilmek için de adil olmayan yargılama ve aynı zamanda tanıkların da adil olmayan tanıklıkta, şahitlikte bulunabilmeleri söz konusu olabilir. Bütün bunların neticesinde eğer siz adil yargılama yapamazsanız ve aynı zamanda adil bir şahitlik yapamazsanız, hakkı üstün tutan adil şahitler olamazsanız o zaman yargılamalarda masumlar suçlu konumuna düşmüş olur. Bu ise nedir? Zulümdür. Yani haklı olan haksız, haksız olan da haklı konumuna gelmiş olur ki bu da nedir? Zulümdür. Dolayısıyla da masum olan insanlar yanlış yargılamadan dolayı mazlum konumuna düşmüş olurlar. Bunun için de güzel bir söz vardır ki mazlumun ahı arşı alayı titretir. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın değerli kardeşlerim.